Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan anlam krizi hakkında konuşacağız. Örneğin içinizde hiç anlam veremediğiniz bir boşluk duygusu ya da bir eksiklik duygusu muhtemelen oluyordur. Psikiyatrist Viktor Frankl'a göre bu insanın yaşamda anlam bulamadığında ortaya çıkan varoluşsal boşluktan kaynaklanıyor. Bizler bu çağda içimizde hissettiğimiz o boşluk duygusunu doldurmak için sürekli çabalıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu esnada pek çok uzman bize mutlu olmak için yapmamız gereken 5 maddeden, istersek her şeyi başarabileceğimizden bahsediyor. Çoğu zaman bu tarz öneriler insanın gerçeklikle bağını koparıp onu bir hedonizm tuzağına çekiyor. Tabii ki gerçekte hedonizm insana bir anlam, mutluluk veya bir tatmin duygusu veremiyor. Her ne kadar uzmanlar hayatın acılarından bahsetmekten kaçınsa da hayat acı ve ıstıraplarla dolu bir yer. Bu acılarla yüzleşmek, bu acılara rağmen nasıl yaşayacağımız, hayata nasıl evet diyebileceğimiz çok az kişi tarafından konuşuluyor. Bu yüzden bu konuyu derinlemesine ele almaya karar verdim. Videoyu çekerken kullanmak istediğim bazı kaynaklar var. Bu kaynaklar psikoloji alanında insanın bu göz ardı edilmiş olan anlam çığlığı hakkında nadir olarak konuşan uzmanlardan birisi olan Viktor Frankl'ın eserlerinden oluşuyor. Burada bu eserlerden yararlanacağım. 3 kitabı da sentezleyerek kısaca anlatmaya çalışacağım. Normalde çok daha uzun bir konu ama biz sadece bugün bu anlam, varoluşsal boşluk ve varoluşsal boşluğun doğurduğu psikolojik sorunlar ve zaman algısı hakkında konuşacağız. Tabii daha sonrasında bu varoluşsal boşluğu duygusu nasıl ortadan kalkar? Anlamı nasıl bulabiliriz? Bununla ilgili bazı yollarda paylaşmış olacağım. Yaşamımız bir gün bitecek, sonlu bir hayatta yaşıyoruz ve böyle bir varlık olarak, sonlu bir varlık olarak hayatımızın bize neler getireceğini bilmemiz de pek mümkün değil. Bu yüzden genelde isteklerimizle beraber gelebilecek olumsuz sonuçları göz ardı edebiliyoruz. Zenginlik istesek bizi pek çok kaygı, korku, uykusuz geceler ve bunalımlar bekliyor. Uzun bir yaşam istesek hastalıklarla dolu bir hayat ihtimali bizi bekliyor. Sevdiğimiz insanlarla birlikte olmak istesek bu defa onların kaybına tanıklık etmek zorunda kalıyoruz. Örnekler çoğaltılabilir. Kısacası hayat ıstıraplarla ve acılarla dolu bir yer. Böyle bir tabloda bizim başa çıkmamız gereken ilk şey aslında bu acılara rağmen nasıl yaşayabilirim sorusuna cevap bulmak. Bu soru bizi bir sonraki soruya götürüyor. Yani insanın anlam arayışına götürüyor. Bu da tabii çok insana özgü bir soru. Doğadaki diğer bütün canlılardan farklı olarak hayatın anlamını soran tek canlı insan. İnsan hayatta bir anlam olmadan yaşayamıyor. Psikoloji araştırmaları da bize bunu gösteriyor aslında. Araştırmalar anlamsızlık hissi yaşayan insanların depresyon, bağımlılık, mutsuzluk, intihar, anksiyete ve benzeri psikolojik sorunlar yaşadığını da gösteriyor bize. İnsanın çektiği bu acılar ve hissettiği çaresizlik ve anlamsızlıkla ilgili Viktor Frankl'ın bir formülü var. Bu matematiksel bir denklem şeklinde de ifade edilebilir. Kısacası şöyle: çaresizlik anlam olmadan acı çekmektir. Yani aslında acı çekmek kaçınılmaz bir durum ama bu acıda bir anlam bulamadığımızda çaresizlik, umutsuzluk ve bir sıkışmışlık hissi yaşıyoruz. Ve anlam olmadan acı çekmeye devam edersek ruhsal olarak da hastalanmaya başlıyoruz. Çektiğimiz bu acılarda bir anlam bulabilirsek bu bizim için bir dönüm noktası ve bir iyileşmeye dönüşüyor. Bunun için bizim sormamız gereken ilk soru niçin sorusu. Modern insan ise hep nasıl sorusunu soruyor. Nasıl zengin olabilirim? Nasıl mutlu olabilirim? Nasıl iş sahibi olabilirim? Nasıl mezun olabilirim? Nasıl terfi alabilirim? Gibi pek çok soru soruyor. Çoğu durumda bizler bu nasıl sorusunu içeren tablonun içerisinde kayboluyoruz. Bu soruları biz sormaya bıraksak etraftaki herkes ve her şey bizi bu nasıl sorusuyla meşgul ediyor zaten. Her şey bunun üzerine tasarlanmış. Sosyal medya, televizyon, sosyal çevremiz, okul, iş hayatı, her şey bizi nasıl sorusuna maruz bırakıyor. Ama esas soru niçin sorusu. Niçin yaşamalıyım? Niçin çalışmalıyım? Niçin şu anda yaptığım şeylere devam etmeliyim? Mesela neden depresyondan çıkmalıyım? Yine bu sorulara kitaptan bir örnek vermek istiyorum. Frankl kitabında Nietzsche'den genellikle şöyle bir alıntı yapıyor. Yaşamak için bir nedeni olan her türlü nasıla katlanabilir. O yüzden bize psikolojik dönüşüm yaşatacak esas soru nasıl sorusu değil, neden sorusu, niçin sorusu. Frankl'ın Nazi toplama kamplarında da gözlemlediği gibi en zor koşullar altında bile hayatının bir anlamı olduğunu düşünen insanlar psikolojik olarak dirençli ve dayanıklı olarak yaşarken hayatının bir anlamı olmadığını düşünen insanlar sadece hayatta kalmaya çalışıyordu. Bu yüzden kendisi
depresyon, anksiyete, bağımlılıklar, mutsuzluk ve benzeri psikolojik sorunların anlam eksikliğinden kaynaklandığını, yani varoluşsal boşluktan kaynaklandığını söylüyordu. Varoluşsal boşluk yaşayan insanlarda ise sıkça görülen bir durum var. Bunun adı da geçici varoluş. Modern dünyada bizler sürekli olarak bu geçici varoluş hissiyle yaşıyoruz. Yani yaşamamızı sürekli geleceğe erteleyerek, asıl hayat bundan sonra başlayacak düşüncesiyle bugünümüzü pasif bir şekilde tüketiyoruz. Şimdi ve buradayı sanki merdivende aşılması gereken alelade ve sıradan bir basamak gibi görmeye başlıyoruz. Bu geçici varoluş hissi bizde bir zaman algısında bozukluğa da neden oluyor. İstemediğimiz bir hayatı uzun süre yaşamak zorunda kaldığımızda zaman algımız da bozulmaya başlıyor. Artık kısa zaman dilimleri, örneğin birkaç saat ya da bir gün bize sonsuz gibi gelirken uzun zaman dilimleri, örneğin haftalar, aylar ya da yıllar bize geriye dönüp baktığımızda çok hızlı geçmiş gibi hissediliyor. Sanki onları biz yaşamamışız, ne olup bittiğini hiç anlamamışız gibi. Bunun nedeni aslında şu: bize acı veren ve aynı zamanda anlamsız gelen yapay bir durumun içinde o kadar çok uzun süre duruyoruz ki artık bize acı verecek daha kötü bir şeyin başımıza gelmemesi için sürekli kaygılanmaya başlıyoruz. Ve böyle kaygılı ve depresif hissettiğimiz durumun içerisindeyken günlük işlerimizi yapmak bile bir eziyet haline gelebilir ve o birkaç saat ya da bir günlük gibi zaman dilimleri bize sanki hiç bitmeyecekmiş gibi hissettirmeye başlar. Diğer yandan aslında biz küçük küçük zaman dilimlerinde pek çok sorunu atlatmışızdır. Ama birkaç ay sonra geriye dönüp baktığımızda başarılarıyla tatmin olmuş birini değil, o sorunlardan ve kaygılardan kurtulmuş birini görürüz. Sanki boşuna yaşamış gibi hissederiz. Zaten anlamsız hissettiğimiz bir durumun içindeydik ama bu hal bizim anlam arayışımızı daha da engeller ve bizi yeniden o depresyon, umutsuzluk döngüsünün içine atar. Peki biz bu varoluşsal boşluktan ve bu kısır döngüden kurtulup anlamı nasıl bulabiliriz? Bir kere kabul ederek başlayalım. İlk yapacağımız şey bu hayatın acılarla ve ıstıraplarla dolu olduğunu kabul etmek. Bunlardan kaçamayız, kaçabileceğimiz bir yer yok. Çünkü bu hayatın kendisi. Yine Frankl'ın bununla ilgili bir sözü var. İnsan kaderini ve tüm acılarını kabul etme cesareti gösterebildiğinde en zor koşullar altında bile hayatında bir anlam bulabilir diyor. Dolayısıyla ilk başta yaşamımızdaki bu acıları ve sorunları görmezden gelmek veya onlardan kaçmaya çalışmak yerine bunları bir kere kabul edelim. Ardından bu anlam arayışını başlatacak bazı sorular var, bazı yollar var. Şimdi bunlar hakkında konuşacağız. Bazılarınız bana kızabilir. Madem bir anlam var, bunu bize söyle gibi. Psikolog olarak benim yapabileceğim şey size evet bakın şurada bir anlam var gibi parmakla göstermek değil. Sadece bu yolları göstermek olacak. Eğer çok ağır bir psikiyatrik durumun içindeyseniz bunlar üzerinde düşünebilmek daha zor gelecek. Bunun da basit bir şey olmadığını biliyorum. Sadece genel bir tavsiye olacak buradaki yollar. Bunlar üzerinde kısa ve uzun vadede düşündüğünüzde bizim bakış açımızı değiştirebilecek bazı yollar olarak düşünebiliriz bunları. İlk bahsetmek istediğim yol kendi değerlerimizi keşfetme yolu olacak. Bunun için de kendimize şu soruları sorabiliriz. Hayatımızda bizim için gerçekten önemli olan değerler neler? Örneğin dini inancınız mı? Aileniz mi? Öğrenmek mi? Ya da başkalarına yardım etmek mi? Vesaire vesaire. Yani burada bütün aklınıza gelen değerlerinizi düşünebilirsiniz. Çünkü değerlerimiz yaşamımızın yönünü belirler ve yaşama nedenlerimizi netleştirir. Bu yüzden bu adım bizim için anlam arayışının temel taşı. Daha sonrasında yaşamımızda yapacak olduğumuz seçimleri bu değerler üzerine inşa edeceğiz. Yani anlamamıza hizmet eden amaçlar bulacağız. Diğer bir yol deneyim yoluyla geçiyor. Yani küçük niçinler belirleme de diyebiliriz buna. Her gün yaptığımız şeyler için bunu niye yapıyorum? Niçin yapıyorum? Şu anda bunu sürdürmeme, bunu yapmaya devam etmeme neden olan şey nedir? Sorularını sormak. Bu soruları günlük en basit işlerinizde bile sorabilirsiniz. Hani yataktan kalkmak bile buna dahil aslında. Bunun gibi basit ve rutin görülen bütün işleri dahil edebilirsiniz bu sorunun içine. Üçüncü bir yol da yaşadığımız acılara anlam yükleme yolu. Tutumlarımızı değiştirme yolu diyebiliriz buna. Karşılaştığımız bu acı ve ıstırapları,
bu zorlukları, bu yaşadığım şey bana ne öğretti sorusuyla değerlendirebiliriz. Temelde acılar bizim için psikolojik dayanıklılığımızı artırma ve kişisel büyüme fırsatları. Örneğin o hiç yapmak istemediğimiz berbat bir iş var mesela. O iş bizi pes ettirmek yerine bu durumun içinde hangi becerilerimizi geliştirdiğimizi ya da hangi farkındalıkları kazandığımızı, psikolojik olarak ne kadar dirençli biri haline geldiğimizi görmemiz için bazı fırsatlar olabilir. Çünkü eğer bir durumu değiştiremiyorsak artık kendimizi değiştirmenin vakti gelmiş demektir. Örneğin kontrolümüzün dışında bir şey başımıza geldiyse, bu bir doğal afet ya da birilerinin bize yaptığı herhangi bir kötülük olabilir. Artık kendimizi o durumun bir kurbanı olarak görmekten çıkıp ya da kendimizi suçlamaktan çıkıp bu durumdan ne yaparak iyileşebilirim sorusunu sormanın vakti gelmiş demektir. Diğer bir yolda sorumluluk alma yolu. Bu alanda aslında kontrolümüzdeki olaylarla ilgili. Yani kontrolümüz altında olan alanlarda seçimler yaparak anlam arayışı içerisine girebiliriz. Örneğin küçük de olsa bir projeyi üstlenmek, bir ilişkiye katkıda bulunmak ya da bir hedefi gerçekleştirmeye çalışmak hayatımıza somut değer ve anlam katacak yollar doğurabilir. Bu yol tabi doğrudan bize bir anlam göstermez ama anlamı bulduracak yollara sokabilir bizi. O yüzden bu da kıymetli bir yol. Son yol ise bu en önemlisi aslında. Az önce saydığım yolları, soruları denerken en büyük acıları dahi yaşadığımızda aklımızda tutmamız gereken önemli bir yol. Bu da üst anlama güvenmek. Bizler yaşadığımız o zor koşullar içerisinde yaşadıklarımızın anlamını hemen göremeyebiliriz. Yine de yaşadıklarımızın nihai olarak bir anlamı olduğunu hatırlamak, o belirsizlikler karşısında bizim dayanıklılığımızı artırabilir. Buradaki önemli nokta şu: İnsanın yaşamını, anlamını o kendi dar sınırları içerisinde değil, kendisinden daha aşkın bir gücün, bir şeyin olduğunu hatırlamasından geçiyor. Özetle bu saydıklarım geçici varoluş ve varoluşsal boşluğun etkisinden çıkarak pasif bir yaşam yerine aktif olarak katıldığımız, bilinçli bir yaşam sürdürmemize yardımcı olabilir. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.